Kötülük yapan herkes kendi içinde bulunduğu halin meşru olduğunu düşünür. Değilse de meşrulaştırmak ister. Örneğin İsrail kötülük olsun diye çocuk öldürmez. Yaptığı kötülüğü Tevrat'ın gereğini yapıyorum diyerek meşru bir zemine oturtur. Aynı şekilde Müslümanlara işkence eden Hindistan ve Çin'de böyledir. Yani kainatta saf kötülük yoktur. Şeytan bile küfründen dolayı Allah Azze ve Celle'yi suçlamamış mıydı? Bime agveyteni, yani beni saptırmandan dolayı diyerek sorunun kendisinde olmadığını iddia etmemiş miydi? Evet, kendi hatamızı başkasına fatura etmek şeytani bir eylemdir. İnsanlar fiillerinin gerektirdiği sorumluluktan kaçma eğilimi gösterirler. Bundan dolayı da hep başkalarını suçlarlar. Bu daha çok başarısız insanların psikolojisidir. Zayıf insanlara göre düşman hep dışarıdadır. Öz eleştiri yapmak ve ders çıkarmak cesaret ister. Oysa başkasını suçlamak kolaydır. Onun için hep başkası şeytanlaştırılır. Kur'an'da bazı yerlerde şeytan ile insanın, bazı yerlerde de liderler ile onların egemenliği altında ezilmiş mustazafların tartışmaları anlatılır. Bu tartışmalarda hep birbirini suçlamaların yapıldığı görülür. Yani insan kıyamet gününde de, hatta cehennemde bile bu ahlakından vazgeçmediğini gösterir. Ne yazık ki bu durum suçluların ve zayıfların ahlakı. Günümüzde bazı ateistler İslam'dan, hatta dinlerden soğumalarının bir gerekçesi olarak Müslümanları ve dindarları sorumlu tutarlar. Veya bazı insanların ateist olmasalar bile seküler bir hayatı tercih edip İslam'a göre yaşamamalarının sebebinin dini kötü temsil eden cemaatler veya manevi duyguları istismar eden siyasetçiler olduğunu söylerler. Bu iddialar doğru olabilir mi? Yani dindarlar mı suçludur? Acaba ateistlerin dinden soğumasının sebebi Müslümanlar olabilir mi? Çoğunlukla hayır. Dedik ya, herkes kaçışından başkasını sorumlu tutar. Bu bile verdikleri kararın yanlış olduğunu ve bu yanlışın yükünden kaçındıklarını göstermeye yetmekte. İslam'ı güzelce yaşayanlar da olduğu halde kötü yaşayanları esas almanın samimi bir tarafı yoktur. Örneğin sahte paralar yüzünden para kullanmayı terk etmeyiz. Ya da 15 Temmuz'da darbe yapanlar askerler, polisler olduğu halde bütün asker polislere darbeci demeyiz. Bazı doktorlar taciz ettiği için doktora gitmekten vazgeçmeyiz. O halde bu mantıkla hareket eden haklı bir ateist olamaz. Ateistler için başka bir haklılık sebebi yok mu? Hayır. Küfrün mazereti olamaz. Zira küfürde bir kasıt vardır. Allah Azze ve Celle haklı ateist olmasın diye kainatta birçok delil yarattı. İnsana kitap, peygamber veya İslam daveti ulaşmasa da aklıyla anlasın diye mükemmel bir düzen yarattı ve bunu anlama kapasitesi verdi. Kur'an, Hz. İbrahim'in bu kapasitesini kullanmasını anlatır. Onun için haklı ateist olamaz diyoruz. Başkasına bakarak bir tavır belirlemenin yanlış olmasının sebebi o hareketin tepkisel olmasından dolayıdır. Oysa Kur'an, eğer siz hidayet üzereyseniz sapanların sapması size zarar vermez buyurarak başkasının günahının bir gerekçe olamayacağını söyler. Müşrikler üzerinden yapılan bir genellemeden bahsetmek istiyorum. Kur'an haklı müşrik olmadığını anlatmak için küfrün asıl sebebini açıklar. Estağfirullah. Fe in tevellev, eğer yüz çevirirlerse fe'lem, bil ki ennemâ yettebi'ûne ehvâehum, onlar arzularına tabi oluyorlar. Yani asıl sebep insanın sınırsız özgürlüğü istemesi ve arzularına göre yaşamak istemesidir. Bundan dolayı Kur'an, Câsiye ve Furkan surelerinde arzularını ilahlaştıranlardan bahseder. İnanmamanın mazereti olamaz derken de işte bunu vurguluyoruz. Asıl sebep bir cemaatin yanlış tavrı veya ailenin baskısı veya çevrenin kınaması olamaz. Zira ortada arzulara uymaya dair bir tercih vardır. Yakın zamanda intihar eden genci düşünelim. Geride bıraktığı yazılara, videolara baktığımızda görürüz ki o da suçluyu hep dışarıda aramaktadır. Kendi kaçışını "ben kaçmadım, kovaladılar" şeklinde yorumlamıştır. Kur'an ölmeden hemen önceki sahneyi anlatırken suçluların şöyle cevap verdiğini söyler. Biz dünyada mustazaftık, fakirdik, garibandık, zayıftık. Yani bizim suçumuz yok, başkaları bize böyle yaptı demeye getirirler.
Oysa melekler onlara elem tekun erdullahi vasi'a fetuhaciru fiha, yani yeryüzü geniş değil miydi, hicret etseydiniz ya cevabını verirler. Yani başkası kovaladı, ben ondan kaçtım mazereti kabul edilmeyecektir. O genç için kovalayanlar ya anne babası, ya yanlarında kalmaya zorlandığı cemaati, ya da okuduğu bölümdür. Yani ben kaçmadım, annem babam, kaldığım cemaat, Türkiye şartları beni zorladı demeye çalışır. Bu ve benzeri binlerce soruna rağmen yaşamaya devam eden yüz binlerce genç var. Rağmen diyorum, zira yaşamak çoğunlukla rağmendir. Hep bir şeylere, olaylara, kişilere rağmen yaşarız, devam ederiz. Çoğu genç taklit üzere yaşadığı dindarlığı ileriki yaşlarında anlamlandıramazsa, yani neden inandığına cevap veremezse, bu anlamsızlık üzere yaşamaktansa dindarlığını terk etmeyi tercih eder. Oysa taklit üzere yaşanan dindarlık hayattaki hiçbir şeyi anlamlı kılamaz ki. Onun için ergenlik yaşına erişen her birey, ben Allah'tan ne istiyorum, Allah benden ne istiyor, niçin inanıyorum, din nedir gibi sorulara anlamlı cevaplar vermelidir. Çoğu zaman bilinçli yaşanan bir dindarlık bile ergenlik yıllarında azalıyorken, bilinçsiz bir dindarlığın sosyal medya ve üniversite ortamlarının etkisiyle pekişerek ateizmi ortaya çıkarmasına şaşırmamak gerekir. O halde sorun da çözüm de bireyin tercihlerinde yatmaktadır. Yani dost da düşman da içeridedir. Dışarıda düşman aramanın anlamlı ve haklı bir tarafı olamaz. İşte bundan dolayı da haklı ateist ve İslam'dan soğumanın haklı mazereti olamaz. Bir başka podcast yayınında görüşmek üzere.